Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz problem çözme. Problem nedir? Problemin çözüm adımları nelerdir? Verilen bir problemi uygun adımlarla kullanarak çözeceğiz arkadaşlar bugün. Bu dersin sonunda problemleri analiz edebilecek, çözümler için uygun adımlar belirleyebilecek ve problemi çözebileceğiz. Problemin çözümünü benzer problemler için genelleyebileceğiz. Algoritma kavramını pekiştirecek, problem çözümü için algoritmalar oluşturabilecek, algoritmadaki hatalar fark edebilecek ve düzenleyebileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada beyin fırtınası yapıyoruz, düşünüyoruz. Problem nedir? Okula ilk geldiğiniz gün hangi sınıfın sizin olduğunu bilmiyordunuz değil mi arkadaşlar? Bu sınıflarda nereye gideceğinizi bulmakta zorlandınız mı? Sınıfı nasıl buldunuz? Bunlar yorum kısmında bekliyorum. Yazın, düşünün. İlk başta geldiğiniz sınıfa nereye gideceğinizi bilmiyordunuz. Nasıl bulduğunuzu hatırlamanızı istiyorum. Yorumlarda bekliyorum bunların cevabını. Şimdi arkadaşlar problem nedir? Öyleyse problem günlük hayatımızda karşılaştığımız çözüm aranması gereken ve çözüm için bilgi, mantık, deneyim ya da dikkat isteyen durumlar olarak tanımlayabiliriz. Problem karşılaştığımız sorunları çözmemizi sağlayan aşamalardır arkadaşlar. Şimdi o aşamaları göreceğiz. Problemin çözüm aşamaları. İlk başta problemi iyice anlamamız gerekiyor. Daha sonra kısa ve anlaşılabilir biçimde çözmemiz lazım adım adım ve sonucunun doğruluğunu kontrol etmek zorundayız arkadaşlar. Bu problemi çözebilmek için uygulanacak adımlar şöyle arkadaşlar. Birinci adım problemi anlamamız gerekiyor. İkinci adım bir plan yapmamız gerekiyor çözümü için. Üçüncü adım planı uyguluyoruz. Dördüncü adım ise çözümü değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Problemin çözüm adımlar bunlar. Şimdi arkadaşlar problem çözümünde günlük yaşamda karşılaştığımız problemleri bilerek ya da farkında olmadan adım adım çözmeye çalışırız aslında. Örneğin yazı yazarken kalemimizin ucu kırıldığında şu adımları takip ederek sorunu çözebiliriz arkadaşlar. İlk başta siz bir düşünün. Kaleminiz kırıldığında neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Onları maddeler şeklinde bir yazın. İlk başta arkadaşlar birinci kalem tıraşı çıkartmamız gerekiyor ilk başta. İkinci olarak kalemi almamız gerekiyor. Üçüncü adımımızda çöp kovasının yanına gidiyoruz. Dördüncü adımımızda kalemin ucunu açıyoruz. Beşinci adımımızda masaya geri dönüyoruz ve altıncı adımımızda yazmaya devam ediyoruz. Problemimiz çözüldü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar burada bir değerlendirme sorusu var. Bu sorunun cevabını yorumlar kısmında yazalım, tartışalım beraber. Bir problemin çözümü için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz arkadaşlar? A. Problemi iyice anlamak gerekir. B. Problemi çözmek için bir plan yapmak gerekir. C. Problemi anlamadan hemen çözmeye çalışmak gerekir. D. Problemi çözdükten sonra sonucunu kontrol etmek gerekir. Arkadaşlar bu sorunun cevabını aşağıda cevaplarda, yorumlarda tartışalım. Arkadaşlar tekrar beraberiz. Şimdi etkinlik zamanı. Etkinliğimize geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar etkinliğimizden öncelikle ben size anlatayım. Burada bardaklarımız var. Burada ve şekillerimiz var. Ve burada da algoritma tahtası dediğimiz algoritma tahtamız var. Şimdi buradaki etkinliğimizde A, B, C, D, E bardaklarımız var. Burada da bir tane bardağımız eksik. Bir tane daha bardak ekleyelim buraya. Bir saniye. E bardağımız da burada. Şimdi etkinlikte bir problemimiz var. Bardaklarımız, şekillerimiz böyleyken buradaki şekilleri, problemleri çözerek buradaki adımları tek tek yapacağız arkadaşlar şimdi. Birinci örneğimiz, hemen birinci örneğimizden başlayalım. Şu E bardağımızı ayırdık buraya. Onu daha sonra kullanacağız. Şimdi arkadaşlar birinci şeklimizde A bardağı bir adım yukarı, bir adım sağa gitmiş. Hemen bakalım. Bir adım yukarıya kaldırdım. Bir adım sağa gittim. Ve şeklimize benzedi mi? Benzemedi arkadaşlar. Şeklimize bakıyoruz. Benzedi mi? Benzemedi. B ve C bardağının üstünde bir adım daha sağa alıyorum ve tamam. Şimdiki şeklimize benzedi mi? Evet, benzedi. Sonra B bardağımıza bakıyorum. Şu anda bir saniye. Evet, kayıttayız. B bardağımıza bakıyorum. B bardağımız şeklimizde ters. Hemen B bardağımızı 180 derece sağ tarafa çeviriyorum. Sağ veya sol çevirmemiz hiçbir şey fark etmiyor. Sol çevirsek de olur ama ben sağ tarafa çevirmeyi tercih ettim. B bardağımızı da çevirdim. Şimdi C bardağımıza bakıyoruz şeklimizde. C bardağımız da ters çevrilmiş 180 derece. Sağa doğru çevirelim. Yine. C bardağımızı da sağa çevirdik.
Ve D bardağımızda sıra. D bardağımıza bakıyorum arkadaşlar. D bardağımız da 180 derece sağa çevrilmiş. 180 derece sağa çevrildi. Şimdi arkadaşlar bir saniye düzgün çevirelim. 180 derece sağa çevirdik. Şimdi problemimizi çözdük aslında. Şekillerimiz ve bardaklarımız aynı. Ve algoritma tahtamıza geçiyoruz. Algoritma tahtamızda şimdi yaptığımız adımlar tek tek yazmamız gerekiyor. A bardağımız için ne yapmıştık? Bir yukarıya alıp 2 sağa gitmiştik değil mi? Hemen bir adım yukarıya aldık. İki adım sağa gittik. B bardağımıza geçtik. B bardağımız için de ne yapmıştık arkadaşlar? 180 derece sağa çevirmiştik. Hemen 180 derece sağa çevirdik. C bardağımızı da 180 derece sağa çevirmiştik. C bardağımızı da buraya koyduk, yerleştirdik. D bardağımızda da aynısını yapmıştık. D bardağımızın da algoritmasını yaptığımıza göre problemimizi hem çözüp hem de algoritmasını yapmıştık. Algoritma dediğimiz kavram neydi arkadaşlar? Bir problemin çözüm aşamalarıydı, değil mi? Şimdi ikinci etkinliğimize, ikinci örneğimize geçelim. Şimdi ilk başta ne yapmış? A bardağımızdan başlıyoruz değil mi? A bardağı, ama bak şimdi ilk başta çözümümüzü belirlememiz gerekiyor. Çözüm planımızı. İlk başta B'yi ters çevirelim. Aşağıdan başlayalım. Aşağıdan yukarı doğru gidelim. İnşaat gibi. B bardağımızı ters çevirelim. 180 derece. Bu kez sola çevirelim. 180 derece sola çevirdik. Sonra C bardağımızı aldık. C bardağımızı 180 derece sola çevirdik. Daha sonra ne yapmış? D bardağını bir adım yukarıya kaldırıp 2 adım yana almış değil mi? Bir adım yukarıya kaldırdım. 2 adım, 2 adım yana aldım. Ondan sonra D bardağımız da oturdu. A bardağımızı ne yapmış? Bir adım yukarıya almış. Bir adım daha almış. Sonra bir adım sağa almış. Bir adım daha sağa almış. Ve şeklimiz benzedi mi? Benzedi. Son bir adımımız kaldı. A bardağını 180 derece sola doğru çevirdim. Evet, şu anda şeklimiz birebir. Problemi çözmüş olduk. Hemen algoritma tahtamızı silelim. Eski yaptığımız algoritmayı. Şimdi hemen yeni algoritmamızı yazalım. İlk başta ne yapmıştık? B bardağımızla başlamıştık. Daha kolay olsun diye algoritma yapısını anlayabilmemiz için. B bardağımızı 180 derece bu kez sağa değil sola çevirmiştik. Hemen sola çevirdim. Bak yanlış yazmıyoruz arkadaşlar algoritmaya. Hemen B bardağını çevirdiğim için B bardağımız ilk başta daha basit olduğu için inşaat katlarını çıkarmış gibi. B bardağımızı 180 derece sola çevirdik. C'yi de öyle yapmıştık. Hemen C bardağımız için de 180 derece sola çevirelim. C bardağımız için de 180 derece. D bardağımız var. D bardağımızı bir adım yukarıya alıp 2 adım sola almıştık. Hemen bir adım yukarıya aldık. 2 adım sola aldık değil mi? 1 2 2 adım sola aldık. Şimdi D bardağımız doldu. Şu an A bardağımız burada olması gerekiyordu ve A'yı 1 yukarı, 2 yukarı, 2 de sağ almıştık değil mi? Hemen alalım. Bir adım yukarı. Bir adım daha yukarı çıktık. C. Bir adım sağ aldık. Ve bir adım daha sağ almıştık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi problemimizi çözdük. Algoritma yapısını oluşturduk. Algoritma tahtamızı doldurduk. Algoritma yapısını yazdık. Problemin çözüm adımları böyle arkadaşlar. Şimdi yeni bir etkinliğimize geçelim. Dördüncü etkinliğimizi de bitirdik. Arkadaşlar bu etkinliğin cevabı bak 5. etkinlik, 5. şekil. Bunun cevabını yorumlar kısmına yazın. Bu biraz daha basit. Biraz daha öğrenmeniz için. Bunları yorumlar kısmına yazın. 6. etkinliğin de yorumlar kısmına yazın. Durdurun videoyu şu anda. A bardağını ters çevirmiş. B bardağını ters çevirmiş. C'yi de ters çevirmiş. D bardağını bir yukarıya alıp
1, 2, 3, 4 sayı almış değil mi? Bunun algoritmasını yazın. Yorumlarda bekliyorum.